isimli serimizin 4. videosuyla karşınızdayız. Bu sefer biraz farklı bir format deneyeceğiz. Fazla yorumlamıyoruz. Evet, gelen bazı eleştiriler oldu. Aynen. Bazı konularda belki eksik kaldığımızı veya yorumların bazen fazla ileri gittiğini düşünenler oldu. O yüzden bu bölümde sadece makalede ne yazıyorsa onu anlatacağız. Odak noktamız tamamen bilimsel veri olacak yani. Kesinlikle. Tabii makale hakkındaki kendi görüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz aşağıya. Lütfen yazın. Bugünkü derinlemesine incelememizin konusu Avrupa Hunlarının kökenleri ve Asya Hun İmparatorluğu yani Hyun-Nu ile olası bağlantıları. Hı hı. Bu konuda yapılmış yeni ve bence çok önemli bir bilimsel araştırma var elimizde. Evet, PNAS'te yayınlandı. Proceedings of the National Academy of Sciences. Oldukça prestijli bir dergi. Aynen öyle. Biz de sizin için bu makaleyi aldık, okuduk, anladık, yani didik bidik ettik diyebiliriz. Evet, epey detaylı bir çalışma gerçekten. Makalenin yanıtlamaya çalıştığı temel soru aslında yüzyıllardır sorulan bir soru. Avrupa'ya gelen o Hunlar kimdi? Yani kökleri gerçekten de Asya'daki o güçlü Hyunlu İmparatorluğu'na mı dayanıyordu? Bu konu biliyorsunuz tarihçiler arasında çok uzun süredir tartışılıyor. Kesin kanıt bulmak da zordu şimdiye kadar. İşte tam bu noktada hep bahsediyoruz arkeojenomik veriler yani antik DNA analizleri devreye giriyor. Genetik bilimi yani. Aynen. Bu veriler eğer dikkatli arkeolojik ve tarihsel bağlamla birlikte yorumlanırsa inanılmaz derecede güçlü bir bilgi kaynağı olabiliyor. Hı hı. Bu çalışmada tam olarak bunu yapıyor. Hun dönemi nüfusunun kökenleri, genetik çeşitliliği neydi, Asya bozkırlarıyla özellikle de o Yunlu elitleriyle potansiyel bağları var mıydı? İşte bunlara dair yeni ve bence çok ilgi çekici kanıtlar sunuyor. Şöyle yapalım. Önce bir sahneyi kuralım. Tarihsel arka planı bir hatırlayalım. Milattan sonra 370'ler. Evet. Avrupa'da, Karadeniz'in kuzeyinde aniden yeni bir güç beliriyor. Hunlar. Korkutucu bir güç. Hem de nasıl. Karşılarına çıkan Alanlar, Gotlar gibi grupları ya ezip geçiyorlar, egemenlik altına alıyorlar ya da batıya doğru sürüyorlar. Büyük bir hareketlilik başlıyor. Hı hı. Kavimler göçünü tetikleyen olaylardan biri olarak görülüyor zaten. Dönemin Romalı tarihçisi meşhur Ammianus Marcellinus onları nasıl anlatıyor? Yeni, gizemli, daha önce hiç karşılaşılmamış bir düşman gibi. Evet, Romalılar için tam bir şok etkisi yaratmış olmalılar. Peki kökenleri? İşte tartışma burada başlıyor. Evet, o geleneksel teori var, 18. yüzyılda ortaya atılan. Aynen. Avrupa Hunlarını Asya'daki Hyunlu ile ilişkilendiren teori. Ki Hyunlu dediğimiz Asya Hunları, Moğol bozkırlarında bilinen ilk büyük göçebe imparatorluğu kuran halk. Zirve dönemleri ne zamandı onların? Kabaca milattan önce 200 ile milattan sonra 100 arası diyebiliriz. Güçlü bir imparatorluk. Ama burada bir sorun var değil mi? Zamanlama sorunu. Kesinlikle. İşte en büyük kafa karışıklığı burada. Hyunlu İmparatorluğu, Avrupa Hunları tarih sahnesine çıkmadan yaklaşık 300 yıl önce dağılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında. Yani arada kocaman bir 300 yıllık boşluk var. Aynen. Ve bu 300 yıl boyunca bozkırlarda Hunlarla ya da onlarla direkt ilişkilendirilebilecek gruplarla ilgili arkeolojik veya yazılı kanıtlar çok az, neredeyse yok gibi. Hatta iki isim arasındaki bağlantı bile tartışmalı. O da net değil, evet. Farklı görüşler var dil bilimciler arasında. Yani isim benzerliği tek başına kanıt sayılmıyor. Ama yine de kültürel bazı bağlantılar öne sürülüyor. Mesela o büyük bronz kazanlar. Evet, Hun kazanları olarak bilinen kazanlar. Yapay kafatası deformasyonu yani başı özellikle şekillendirme adeti. ACD deniyor ona, evet. Bu da ilginç bir ortak nokta olabilir. Diyademler yani baş süsleri, bir de o meşhur kompozit yaylar, güçlü etkili silahlar. Bunlar hep iki grup arasında bir bağlantı olabileceğine dair ipuçları olarak sunuluyor. Ancak makalenin de özellikle altını çizdiği bir şey var. Nedir o? Avrupa'daki Hun dönemi mezarlarında bulunan eşyalarla Doğu veya Orta Asya arasında doğrudan hani işte bu Moğolistan'dan gelmiş diyebileceğimiz kesin arkeolojik bağlantılar kurmak pek mümkün olmuyor. Yani spesifik olarak oradan gelmiş bir eşya bulmak zor.
Çok zor. O yüzden alternatif bir görüş de var. Belki de Hunlar dediğimiz grup, tek bir etnik kökenden ziyade zamanla batıya doğru hareket eden farklı bozkır savaşçı gruplarının bir araya gelmesiyle oluşmuş karma bir konfederasyondu. Belki ekonomik sebepler, belki iklim değişikliği itti onları batıya. Olabilir, evet, farklı faktörlerin birleşimiyle oluşmuş bir hareketlilik olabilir. Peki bu Hunlar Karpat Havzası'na yani bugünkü Macaristan ve çevresine geldiklerinde arkeolojik olarak nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Milattan sonra 400'lerden sonraki dönem. Orada durum bayağı bir değişiyor. Hun hakimiyetiyle birlikte bölgenin siyasi haritası alt üst oluyor. Doğuda Sarmat Krallığı çöküyor. Batıda da Roma'nın Pannonya eyaleti zayıflıyor. Aynen, arkeolojik kayıtlara baktığımızda bazı yerleşimlerin mezarlıkların terk edildiğini görüyoruz. Hatta bazılarının yakılıp yıkıldığına dair izler var. Ama her yer öyle değil sanırım. Yok değil, resim biraz daha karmaşık. Bazı yerlerde hayat kesintisiz devam etmiş gibi görünüyor. Bazı yerlerde ise eski yerleşimlerin hemen yanına veya üzerine daha küçük yeni yerleşimler ve mezarlıklar kurulmuş. Yani Hun etkisi bölgenin her yerinde aynı olmamış anlaşılan. İlginç bir şekilde bu karmaşanın ortasında Hun hakimiyeti altındaki Karpat Havzası'nda yeni, birleşik sayılabilecek bir maddi kültür ortaya çıkıyor. Ama burada dikkat çekici bir şey var. Makale diyor ki Evet, bu yeni kültür öyle saf bir bozkır kültürü değil. Daha çok bölgenin zaten var olan karmaşık nüfus yapısını yansıtıyor diyor. kesinlikle doğru. Mesela mezarların yönü değişiyor. Genellikle batı-doğu yönelimli oluyor ama bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Başka neler var? Çok sayıda ve çeşitli fibula dediğimiz broşlar yaygınlaşıyor. Renkli cam boncuklar, polihedral yani çok yüzlü, altın küpeler, kemik taraklar bunlar artıyor. Ve Kabi yapay kafatası deformasyonu ACD o da belirginleşiyor. Evet, o uygulama bu dönemde epey yaygınlaşıyor gibi görünüyor. Fakat ilginç olan şu, bu saydıklarımızın çoğu aslında sadece Hunlara özgü değil. Daha çok Roma İmparatorluğu'nun diğer sınır bölgelerinde de görülen, o dönemin genelinde popüler olan özellikler. Anladım, yani bölgesel bir moda gibi bir şey. Ama yine de saf bozkır izleri de vardır herhalde az da olsa. Var tabii, olmaz olur mu? Özellikle elitlerle ilişkilendirilen buluntularda bozkır kökeni daha net görülebiliyor. Mesela o büyük bronz kazanlar muhtemelen toplu törenlerde kullanılıyordu. Hı hı. Defin törenleriyle ilgili toprağa özel olarak gömülmüş eşya grupları var. Ritüel depozitler deniyor bunlara. Ve tabii ki atlı göçebe yaşam tarzını en iyi yansıtan şeyler at, kuşun takımları, üzengiler, gemler. Makalede fotoğrafı da vardı, Arpas'taki o altın at figürünü. Muhteşem bir parça. O mesela elit bozkır bağlantılarına çok güzel bir örnek. Makale özellikle Hun dönemi doğu tipi mezarlar üzerinde duruyor. Bunların farkı ne peki? Neden önemli bunlar? Bu mezarlar gerçekten ilgi çekici çünkü doğrudan bozkır bağlantısı olabilecek en somut ipuçlarını barındırıyorlar gibi duruyor. Nasıl yani? Özellikleri ne? Genellikle kuzey-güney yönlü kazılmışlar ama dediğim gibi bu tek başına ayırt edici değil. Karadeniz'in kuzeyinde, Doğu Avrupa'da başka kültürlerde de görülen bir yönelim bu. Yani genel bir doğu etkisi diyebiliriz belki. Daha spesifik ne var? Daha belirgin olan, mezarlara at kafatası ve bacak kemikleri gibi hayvan kalıntılarının bırakılması. Bu daha çok bozkır geleneği gibi. Evet, bu daha net bir işaret. Bir de hilal şeklindeki küpeler gibi bazı spesifik eser tipleri de bu mezarlarla ilişkilendiriliyor. Bunların kökeni de daha çok Karadeniz'in kuzeyi yani Pontik bölge veya Kafkasya ile bağlantılı gibi duruyor. Peki, en kritik soru. Doğrudan Doğu Asya'dan yani Hyunnu coğrafyasından, Moğolistan'dan gelmiş diyebileceğimiz bir eşya var mı bu mezarlarda? İşte makalenin en önemli vurgularından biri bu. Bu doğu kipi olarak tanımlanan, en muhtemel aday olan mezarlarda bile tartışmasız bir şekilde Doğu Asya kökenli diyebileceğimiz, oraya özgü benzersiz eserler bulunamamış. Bu çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Yani evet, doğudan, bozkırlardan gelen etkiler çok açık. Ama bu etkilerin coğrafi kaynağı tam olarak neresi, o net değil. Ve genellikle yerel geleneklerle de iç içe geçmiş durumda. Mesela bu doğu tipi mezarlarda Roma tarzı seramik veya cam kaplarda bulunabiliyor. Anladım, yani kültürler karışmış. Peki bu Doğu tipi mezarlar ne kadar yaygın? Tüm Karpat Havzası'nda mı görülüyor? Hayır, sayıları oldukça az aslında
ve havzanın geneline dağılmış durumdalar. Yani böyle bütün bölgeyi kaplayan baskın bir defin geleneği değil bu. Daha çok belirli noktalarda veya küçük gruplar halinde karşımıza çıkıyor. Bu ne anlama geliyor olabilir? Bu bize bozkır kökenli veya en azından bozkır geleneklerini benimsemiş grupların genel nüfus içinde belki de küçük bir azınlık olduğunu düşündürüyor. Belki de elit bir kesimle sınırlıydı bu gelenekler. Peki, Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ne oluyor? Milattan sonra 454'te Atilla ölüyor, kısa süre sonra da imparatorluk dağılıyor. Arkeoloji ne gösteriyor? Tam bir kopuş mu yaşanıyor? Aslında tam bir kopuş gözlenmiyor ilginç bir şekilde. Bölgede Gepit Krallığı kuruluyor ama bazı Hun dönemi gelenekleri devam ediyor. Mesela yapay kafatası deformasyonu yani ACD uygulaması Gepit döneminde de sürüyor. Hmm. Bu da bize şunu düşündürüyor. Hun döneminde bölgede yaşayan o karışık nüfusun bir kısmı imparatorluk siyasi olarak dağıldıktan sonra da varlığını ve bazı kültürel özelliklerini sürdürmüş olabilir. Yani öyle birdenbire herkes yok olmadı veya değişmedi. Şimdi gelelim işin en heyecan verici kısmına, genetik analizler. Bu çalışma neden bu kadar önemli? Temel amacı neydi? Ama çok net ve gerçekten iddialı. Antik DNA teknolojisini kullanarak Karpat Havzası'nda yaşamış Hun dönemi ve hemen sonrası döneme ait insanlarla onlardan yüzyıllar önce Orta ve Doğu Avrasya bozkırlarında yaşamış popülasyonlar. Özellikle de Asya Hunları, yani Hyunlu. Aynen. Özellikle Hyunlu dönemi insanları arasında genetik bir bağ olup olmadığını araştırmak. Yani o eski, o çok tartışmalı soruyu bu kez DNA kanıtlarıyla, genetik verilerle yanıtlamaya çalışmak. Sizin için şimdi bu genetik detektifliğin sonuçlarını adım adım açacağız. Bayağı kapsamlı bir veri seti incelenmiş anladığım kadarıyla. Kaç kişiden bahsediyoruz? Evet, gerçekten büyük bir emek var. Çalışmada 35 bireyden yeni genom verisi elde edilmiş. Bunlar daha önce yayınlanmış verilerle birleştirilmiş ve toplamda 370 antik bireyin genetik profili incelenmiş. 370 kişi. Az değil. Hiç değil. Ve bu bireyler kabaca 3 ana gruba ayrılıyor analiz için. Birincisi Asya Hunlu bağlamları. Yani Moğolistan ve çevresinden 80 birey. Hem erken hem de geç Hunlu dönemlerinden. Aralarında hem imparatorluk kurucu elitlere ait olduğu düşünülenler var, hem de daha sıradan halktan örnekler. Tamam, ikinci grup? İkincisi Orta Asya bağlamları. Milattan sonra 2. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar olan dönem. Tanrı Dağları'ndaki göçebeler, komşu Kanju Krallığı'nın yerleşik halkı, Kazakistan bozkırlarındaki tekil göçebe mezarları ve Altayların batısındaki Berel gibi önemli bölgelerden toplam 63 birey. Bu grup, Şunlu sonrası dönemde bozkırlarda kimler yaşıyordu onu anlamak için önemli. Anladım. Ve üçüncüsü de bizim ana konumuz olan Karpat Havzası. Aynen. Üçüncü ve bizim için kilit grup. Karpat Havzası bağlamları, milattan sonra geç 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar. Geç Sarmat, Hun ve Gepit dönemlerine ait çeşitli mezarlıklardan toplam 143 birey incelenmiş. Ve sanırım o bahsettiğimiz doğu tipi mezarlar da bu grupta. Kesinlikle. En önemlisi de o zaten. Bu 143 kişinin içinde daha önce bahsettiğimiz o 10 adet Hun dönemi doğu tipi mezardan çıkarılmış bireyler de var. Yani doğrudan o kritik mezarlardaki insanların genetiğine bakılmış. Harika. Peki bu devasa veri seti analiz edildiğinde ilk çıkan genel sonuç ne oldu? Büyük resim neye benziyor Karpat Havzası için? İlk ve belki de en temel bulgu şu, incelenen Karpat Havzası bireylerinin yani geç 4. ila 6. yüzyıllar arasında yaşayanların büyük çoğunluğu genetik olarak sadece Avrupa kökenli. Sadece Avrupa? Evet. Yani analizler bölgeye böyle kitlesel, çok büyük bir Doğu Asya veya Bozkır kökenli nüfusun gelip yerleştiğine dair bir kanıt sunmuyor. Popülasyonun geneli, genetik olarak önceki dönemlerde bölgede yaşayan Avrupalı gruplara çok benziyor. Sarmatlara, yerel Roma dönemi halklarına vesaire. Bu çok ilginç. Demek ki Hun dönemi dediğimizde Karpat Havzası'nın tamamen Asya'dan gelenlerle dolduğunu düşünmemek lazım. Bu önemli bir bulgu. Kesinlikle. Genel nüfus profili büyük ölçüde değişmemiş gibi görünüyor genetik açıdan. Nasıl? İşte burası işin rengini değiştiriyor ve sizin için de en şaşırtıcı kısım olabilir. İkinci önemli bulgu şu.
Doğu kökenli genetik mirasa sahip olan bu az sayıdaki birey, ki bunlar tüm örneklemin sadece %6'sı kadarını oluşturuyor ve o 10 doğu tipi mezar bireyinden 8'i de bu gruba dahil, kendi içlerinde genetik olarak inanılmaz derecede çeşitli. Yani heterojen bir grup bu. Nasıl yani? Tek tip bir Hun geni yok mu bu grupta? Hepsi birbirine benzemiyor mu? Kesinlikle yok. Bu %6'lık grup adeta genetik bir mozaik gibi tek tip bir Hun profili çizmek mümkün değil. Hatta sadece o 10 doğu tipi mezar bireyine baktığımızda bile bu çeşitliliği net olarak görüyoruz. Anlatın lütfen, çok merak ettim. Bakın, bu 10 kişiden 8'i farklı oranlarda Batı Avrasya, yani Avrupa veya Yakın Doğu ve Doğu Avrasya, yani Doğu Asya veya Sibirya genetik mirasının bir karışımını gösteriyor. Yani melezlenmişler. Farklı oranlarda dediniz. Evet, kimisinde Doğu Asya oranı daha yüksek, kimisinde Batı Avrasya. Standart bir oran yok. Dahası bu karışımın ne zaman gerçekleştiği de bireyden bireye değişiyor. O nasıl anlaşılıyor? Genetik yöntemlerle tahmin edilebiliyor. Bazılarında karışım çok daha eski zamanlarda. Belki de Yunlu dönemine yakın zamanlarda Asya'da olmuş. Bazılarında ise karışım daha yeni. Bu ne demek oluyor? Bu bize şunu düşündürüyor. Bazıları belki Karpatlara gelmeden önce zaten karışmışlardı. Bazıları ise bölgeye geldikten sonra yerel Avrupa kökenli halklarla karıştılar. Yani tek bir göç ve karışma hikayesi yok. Çok katmanlı bir durum yani. Peki bu karışımda Doğu Asya kökeni nereden geliyor çoğunlukla? Çoğunda Hunlu veya onlardan sonra gelen Siembe gibi Doğu Asya Bozkır İmparatorluklarıyla ilişkili popülasyonlarda görülen Kuzeydoğu Asya AN dediğimiz genetik bileşen kökeni bulunuyor. Yani evet, bir Doğu Asya bağlantısı var çoğunda. Ama istisnalarda var dediniz galiba. Hem de nasıl istisnalar. Mesela Arpas ve Hacıbösörmeni'deki iki doğu tipi mezardaki birey daha çok eski İskit Sarmat ve Kafkasya kökenleriyle ilişkili görünüyor. Yani onlardaki karışım daha eski bir katmana ait olabilir. Nepürdür'deki bir başka doğu tipi mezardaki birey ise daha çok Kafkasya kökenleriyle modelleniyor. Doğu Asya izi pek yok gibi. Daha da ilginci var mı? Var. Tsuliçe ve yine Nepürdü'deki iki birey daha var. Bunlar ilginç bir şekilde zengin doğu tipi mezarlarının hemen yanına gömülmüşler ama kendi mezarlarında pek eşya yok. Evet. Bu iki birey genetik olarak sırasıyla Kuzey ve Güney Avrupa kökenli çıkıyor. Yani Doğu Asya veya Bozkır'la hiçbir ilgileri yok genetik olarak. Vay canına. Yani Doğu tipi mezarda yatan herkes Doğu Asyalı değil, hatta bazıları tamamen Avrupalı. Bu, o mezar tipinin sadece etnik kökenle ilgili olmadığını mı gösteriyor? Belki sosyal bir anlamı vardı. Aynen öyle. Bu bulgular Doğu tipi defin geleneğinin çok karmaşık bir sosyal anlamı olabileceğini düşündürüyor. Sadece genetik kökeni yansıtmıyor olabilir. Belki bu gelenek Bozkır kökenli elitler tarafından başlatıldı veya benimsendi ama zamanla farklı kökenlerden insanlar tarafından da belki statülerini göstermek için, belki evlilik yoluyla aileye katıldıkları için kullanılmış olabilir. Çok mantıklı. Yani temel çıkarım şu: Karpat Havzası'na doğudan gelen veya en azından o gelenekleri benimseyen grup, genetik olarak tek tip olmaktan çok uzaktı. Oldukça çeşitli ve muhtemelen bölgeye geldiklerinde zaten bir kısmı karışmış bir topluluktu. Peki, bu bireyler arasında akrabalık ilişkileri var mıydı? Hani aynı aileden miydiler, kuzen miydiler? Çalışma buna da bakmış mı? Evet, bakmış. Üçüncü önemli bulgu da buradan geliyor. Özdeşlik ile soy, Identity by Descent, IBD analizi. Bu yöntem, farklı bireylerin DNA'sında tıpatıp aynı olan, yani yakın zamanda ortak bir atadan miras alınmış, uzun DNA parçalarını bularak yakın akrabalıkları tespit etmemizi sağlıyor. Ne bulmuşlar peki? İki önemli şey bulmuşlar. Birincisi, her grup kendi içinde akraba. Yani Asya Hunları kendi içinde, Karpat Havzası'ndaki Hun dönemi bireyleri de kendi içinde yakın akrabalıklar sergiliyor. Bu beklenen bir şey. Mesela Asya Hunlarında ilginç bir detay var mı? Var. Birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki farklı Hiyunu elit mezarlarında, mesela Golmot II, Tahkiltin, Kotgor, Atsinam gibi yerlerde yatan bireyler arasında bile yakın akrabalıklar, kuzenlik bulunmuş. Bu neyi gösterir?
Bu Hiyunu elit sınıfının ne kadar hareketli olduğunu ve muhtemelen kendi aralarında evlilik yaparak ağlarını genişlettiklerini düşündürüyor, coğrafi mesafeler onlar için engel değilmiş. Peki Karpat Havzası'nda benzer bir durum var mı? Farklı yerlerdeki mezarlarda yatanlar akraba çıkmış mı? Evet, orada da çok ilginç bir örnek var. Pustatas koniği, PTL 013 ve Vezer sokağındaki VZ 1263 iki farklı doğu tipi tekil mezarda yatan, muhtemelen elit sayılabilecek bireylerle, Evet. Tijyan'daki daha mütevazı, hatta eşyasız bir mezarda yatan başka bir birey, TGH 058 arasında 4. ila 7. derece arasında bir akrabalık saptanmış. Yani farklı sosyal statülerden ve farklı defin geleneklerinden insanlar akraba çıkmış. Aynen öyle. Bu da bize o dönemdeki toplumun sosyal yapısının düşündüğümüzden daha karmaşık olabileceğini, farklı statüler ve gelenekler arasında bile biyolojik bağların var olabildiğini gösteriyor. Geldik zurnanın zırt dediği yere o zaman. Dördüncü ve belki de en çarpıcı bulgu, kıta ötesi bağlantılar. Yani o meşhur Asya-Hun, Avrupa-Hun bağlantısına dair somut genetik bir kanıt bulundu mu sonunda? Yüzyıllardır süren tartışma bitti mi? İşte bu. Makalenin ve belki de tüm bu araştırmanın en heyecan verici, en çok konuşulacak sonucu. Cevap, evet, bulundu. Hem de çok net bir şekilde. Gerçekten mi? Nasıl? Aynı IBD analizi, yani o paylaşılan uzun DNA parçaları analizi kullanılarak, farklı coğrafyalar ve zaman dilimleri arasında şaşırtıcı genetik bağlantılar ortaya çıkarıldı. Analiz, şöyle bir rota üzerinde adeta genetik bir köprü kuruyor. Geç Asya-Hun, Hyunu dönemi, Moğolistan bozkırları, Yani milattan sonra 1. yüzyıl civarı. evet, oradan milattan sonra 3-5. yüzyıl Orta Asya bozkır mezarları, Aradaki duraklar. aynen, ve oradan da milattan sonra geç 4-6. yüzyıl Karpat Havzası'na uzanan bir bağlantı ağı tespit edildi. Nasıl bir bağlantı bu tam olarak? Yani kuzen mi çıkmışlar? Daha da ötesi, bu analiz şunu gösterdi: bazı en üst düzey, geç Asya-Hun, Hyunlu elitleriyle, yani Moğolistan'daki o en zengin, en görkemli kurganlardan çıkarılan bireylerle, yüzyıllar sonra Karpat Havzası'nda yaşamış bazı Hun dönemi bireyleri arasında, ki bunlar o bahsettiğimiz doğu tipi mezarlardan çıkanlar ve Doğu Asya karışımı gösteren diğerleri de dahil, doğrudan genetik soy hatları var. Doğrudan soy attı mı? Yani dede-torun ilişkisi gibi mi? Tam olarak öyle olmasa da, aradan geçen yaklaşık 500 yıla ve binlerce kilometrelik mesafeye rağmen bu bireylerin çok yakın zamanda ortak atalara sahip olduğunu DNA'larından okuyabiliyoruz. Yani Hyunlu eliti, Karpat Havzası'ndaki Hun dönemi bireyinin ya doğrudan atası ya da büyük büyük atalarından biri. Bu inanılmaz bir bulgu. İnanılmaz gerçekten. Yani bu resmen yüzyıllardır süren o büyük tartışmayı bitirebilecek bir kanıt. Yani Avrupa Hunları Asya Hunlarından geldi teorisi en azından bazı bireyler ve soy hatları için genetik olarak doğrulanmış oluyor. Tam olarak öyle. Bu artık bir teori veya spekülasyon değil. Bazı soy hatları için doğrudan genetik bir gerçeklik. Bu bağlantıların Orta Asya'daki belirli noktalar üzerinden kurulduğu da görülüyor. Hangi noktalar onlar? Özellikle Kuzey Kazakistan'daki Aktobe Kuraylı KRY 001 ve Halvay DA27 gibi tekil, muhtemelen elitlere ait mezarlar ve Altayların batısındaki Berel bölgesi BRE. Bu bölgelerdeki bireyler hem Moğolistan'daki Hyunlu elitleriyle hem de Karpat Havzası'ndaki Hun dönemi bireyleriyle genetik bağlar, yani EBD segmentleri paylaşıyorlar. Adeta bir köprü görevi görmüşler bu genetik yolculukta. Peki bu bağlantının kurulamadığı gruplar var mı? Yani Hyunlu veya Avrupa Hunlarıyla bağlantısı olmayan Orta Asya grupları? Var, evet, bu da önemli bir ayrıntı. Mesela Tanrı Dağları bölgesinde, bugünkü Kırgızistan, Kazakistan civarı, bulunan ve bazen literatürde Hun olarak anılan gruplar var. Ya da güneydeki yerleşik Kangju Krallığı halkı var. İşte bu gruplarla ne Moğolistan'daki Hyunlu ne de Avrupa'daki Hunlar arasında anlamlı bir genetik bağlantı, yani IBD bulunamamış. Bu ne anlama geliyor? Bu da arkeolojik gözlemlerle aslında uyumlu. Muhtemelen bunlar farklı tarihi ve genetik yörüngelere sahip ayrı gruplardı. Yani Orta Asya o dönemde tek tip bir yer değildi, farklı gruplar yaşıyordu ve hepsi aynı göç yolunu izlemedi.
Peki bu doğrudan genetik bağlantı ne kadar eskiye dayanıyor dediniz? Hyunlu atalarıyla Avrupa Hunları ne zaman ayrılmış olabilir genetik olarak? Yapılan modellemeler, genetik olarak bağlantılı olan geç Hyunlu ve Hun dönemi Karpat Havzası bireyleri arasındaki ayrışmanın yaklaşık 500 yıl önceye tarihlendiğini gösteriyor. 500 yıl. Evet ve bu süre Hyunla İmparatorluğu'nun son dönemiyle Hunların Avrupa'da ortaya çıkışı arasındaki tarihsel zaman farkıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Muazzam bir uyum. Aynen. Bu durum bazı Hyunlu bireylerinin ya doğrudan Avrupa'daki Hunların ataları olduğunu ya da ortak atalarının sadece birkaç nesil geride olduğunu çok güçlü bir şekilde destekliyor. Makale burada ilginç bir spekülasyon da yapıyor tabii. Ne gibi? Diyor ki, belki de çok az sayıda elit Hyunlu sor hattı, nesiller boyunca bu uzun mesafeli hareketleri, göçleri organize ettiği ve yönetti. Yani liderlik bu ailelerde kaldı. Ya da başka bir olasılık. Belki de elit statüsüne sahip olmak, o dönemde daha fazla çocuğa sahip olma ve dolayısıyla genetik izlerini yüzlerce yıl sonrasına, binlerce kilometre öteye taşıma olasılığını artırdı. Yani genetik sinyalleri daha güçlüydü. İkisi de mantıklı olasılıklar. Ama makale şunu da özellikle vurguluyor ki bu çok önemli. Aradan geçen bunca zaman sonra, yani yaklaşık 500 yıl sonra, bu tespit edilen biyolojik bağın hala bir kültürel, siyasi veya etnik kimlik anlamı taşıyıp taşımadığını sadece genetik veriye bakarak söylemek mümkün değil. Yani evet ataları Hyunlu elitleriydi, o zaman bunlar da kendilerini Hyunlu olarak görüyordu diyemeyiz. Anladım. Genetik bağ var ama kültürel veya kimliksel anlamını bilemiyoruz. Kesinlikle. O yorumu yapmak için arkeoloji ve tarihle birlikte düşünmek lazım. O zaman tüm bu karmaşık ama bence müthiş heyecan verici bulguları sizin için bir toparlayalım. Ana çıkarımlar neler oldu bu büyük çalışmadan? Birincisi ve en geneli, Karpat Havzası'ndaki Hun dönemi nüfusu genetik olarak oldukça çeşitliydi. Özellikle doğu tipi mezarlarda bulunan ve muhtemelen elitlerle ilişkili olan bireyler bile tek tip değildi. Farklı kökenlerin bir karışımını yansıyordu. Mozaik gibiydiler. Tamam. İkincisi, İkincisi, bölgeye kitlesel, büyük çaplı bir Doğu Asya veya Bozkır kökenli nüfus göçü olduğuna dair genetik bir kanıt bulunamadı. Genel nüfus büyük ölçüde yerel Avrupa kökenliydi. Doğu kökenli genetik izler taşıyanlar incelenen örneklemde küçük bir azınlıktı, yaklaşık %6 civarında. ama o küçük azınlık içinde çok önemli bir bağlantı bulundu değil mi? Üçüncü çıkarım o sanırım. Kesinlikle. Üçüncü ve en önemli, en çarpıcı çıkarım bu. O doğrudan genetik soy hattı bağlantıları, yani IBD sonuçları. Bu sonuçlar bazı Avrupa Hunlarının elitler de dahil olmak üzere kökenlerinin doğrudan Asya Hun, Hyunlu dönemi popülasyonlarına dayandığının ilk somut genetik kanıtıdır. Bu çok net. Evet, bu bağlantı Orta Asya üzerinden kurulmuştur ve Hyunlu İmparatorluğu'nun dağılmasından Avrupa Hunlarının ortaya çıkışına kadar geçen yüzyıllar boyunca bir genetik devamlılığın var olduğuna işaret etmektedir. En azından bazı soy hatları için. Peki bu durumu biraz daha sonra yaklaşık 100-150 yıl sonra gerçekleşen avar göçüyle karşılaştırırsak ne gibi farklar var? Onların da kökeni Asya'ya dayanıyordu sonuçta. Çok yerinde bir soru ve karşılaştırma. Genetik veriler bize şunu gösteriyor. Avarların Avrupa'ya gelişi, milattan sonra 6. yüzyılın ortaları daha farklıydı. Daha ani, daha büyük bir grup tarafından ve başlangıçta geldiklerinde genetik olarak daha homojen, yani birbirine daha benzer bir şekilde gerçekleşmiş gibi duruyor. Yani avarlar daha tek tip bir grup olarak gelmişler başlangıçta. Evet, en azından ilk dalga öyle görünüyor. Ve onların gelişi Doğu Asya'daki Roran, Juan Kağanlığı'nın yıkılışıyla da daha doğrudan, daha yakın zamanlı bir ilişki içinde. Hunların gelişi ise daha farklıydı dedin. Aynen. Avrupa Hunlarının gelişi milattan sonra 4. 5. yüzyıllar ise bu yeni genetik verilere göre çok daha uzun bir zaman dilimine yayılmış, başından beri genetik olarak daha çeşitli, farklı zamanlarda ve farklı oranlarda karışmış grupları içeren ve en önemlisi Asya Hunlu İmparatorluğu'nun yıkılmasından yüzyıllar sonra gerçekleşen daha kademeli ve daha karmaşık bir süreç gibi görünüyor.
Yani avar göçü daha direkt, Hun göçü daha dolaylı ve uzun soluklu bir hikaye gibi. Özetle şöyle diyebilir miyiz? Karpat Havzası'ndaki Hun dönemi nüfusunun geneli büyük ölçüde yerel Avrupa kökenliydi, evet. Ama antik DNA bize şunu net olarak gösterdi. Doğu tipi mezarlarda yatanlar başta olmak üzere küçük ama muhtemelen yönetici veya elit olan önemli bir grup, yüzlerce yıl ve binlerce kilometre ötedeki Asya Hun, Hyunnu elitleriyle doğrudan akrabaydı. Yani Hunların Avrupa'ya gelişi tek tip bir halkın kitlesel göçü şeklinde değil, farklı kökenlerden gelen, genetik olarak çeşitli grupları içeren uzun ve karmaşık bir tarihi sürecin sonucuydu. Kesinlikle bu şekilde özetleyebiliriz. Çok güzel bir özet oldu. Ve bu çalışma bence size üzerinde düşünecek, kafa yoracak, ufuk açıcı bir soru da bırakıyor aslında. Nedir o soru? Şöyle düşünün. Elit soy hatları, yani yönetici ailelerin genetik izleri, aradan yüzyıllar geçse bile, coğrafyalar değişse bile, hatta arkeolojik veya yazılı kanıtlar zayıflasa veya süreklilik tartışmalı hale gelse bile, nasıl oluyor da bu kadar uzun mesafeler ve zamanlar boyunca devam edebiliyor, genetik olarak bu izleri sürebiliyoruz? Evet, ilginç bir soru. Bu durum, özellikle sürekli hareket halindeki bozkır toplumlarını anlamaya çalışırken, halk veya göç gibi kavramları sadece bulduğumuz maddi kültüre, yani çanak çömleğe, silahlara veya çok sınırlı olan yazılı kaynaklara bakarak tanımlamanın ne kadar eksik veya hatta yanıltıcı olabileceğini gösteriyor bize. Yani resmin sadece bir kısmını görüyorduk belki de. Olabilir. Acaba elitler arası evlilikler gibi sosyal stratejiler, hani o Hiyunlu elitleri arasındaki akrabalıklarda gördüğümüz gibi, bu şaşırtıcı genetik sürekliliğin, bu uzun mesafeli genetik yankılarının sağlanmasında nasıl bir rol oynamış olabilir? İşte bunlar bu tür arkeojenomik çalışmaların ortaya çıkardığı yeni ve bence çok heyecan verici sorular. Gelecekteki araştırmalar belki bunlara da ışık tutar. Kesinlikle. Üzerine düşünülecek çok şey var. Dinleyicilerimizden de tekrar hatırlatalım. Makalenin bulguları, bizim anlattıklarımız hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka bekliyoruz. Evet, tartışmaya katkılarınızı bekliyoruz. Bu derinlemesine analizimiz umarız sizin için hem bilgilendirici hem de düşündürücü olmuştur. Gelecek bölümde başka bir kaynakla, başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.